Merhaba Türk gençliği. Gün sona eriyor ama siz benim ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaksınız. Hepinize bir de içten günaydın demek istiyorum. Günaydın hocam. ...108 yıl önce Osmanlı Devleti'nin ölüm ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin doğum sancılarının yaşandığı Çanakkale'deyiz. Evet, Çanakkale muharebeleri bir yandan Osmanlı'nın ölüm sancısı, öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin doğum sancılarının yaşandığı muharebeler olmuştur. Çanakkale'deyiz, şehitler yurdundayız. Şair diyor ki, şüheda yani şehitler fışkıracak, toprağa sıksan şüheda, canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin beni tek vatanımdan cüda. İşte o topraklar, bu topraklar. Üzerinde dolaştığınız, şimdi oturduğunuz bu topraklara gece kulağınızı koyduğunuz zaman şehitlerin kalp atışını duyabilirsiniz. Burası Çanakkale çünkü. Metrekarede sadece 6.000 mermi yok arkadaşlar. Metrekarede aynı zamanda binlerce litre Türk kanı var. Türk askerinin kanı var. Öyle bir savaş ki öndeki birliğin düşman ateşi altında toptan şehit olduğunu gören arkadaki askerler saldırıya geçmeden önce kendi cenaze namazlarını kılıyorlar ve ondan sonra saldırıya geçiyorlar. Şimdi biz işte bu coğrafyada kendi cenaze namazını kılan Türk askerinin savaştığı yerde, Çanakkale'de siperlerdeyiz. Türk askerinin muhteşem direnişi karşısında İngiliz emperyalizminin dağlar Türk doğuruyor diyerek paniğe kapıldığı ve sonunda yenilerek çekilmek zorunda kaldığı yerdeyiz. Çanakkale geçilmedi ve Çanakkale geçilmeyecek. Ancak sevgili gençler, bugün bir şehidimizi daha anmalıyız. Bugün Cengiz Topel'in de şehit edildiği gün. Rumlar tarafından 29 yaşında bir Türk savaş pilotu gözleri çıkarılarak, kollarına delikler açılarak, kafasına demir çiviler çakılarak işkencelerle katledilen Rum katiller tarafından Cengiz Topel'i de 57. Alay şehitleriyle, Çanakkale şehitleriyle, bütün Türk şehitleriyle birlikte analım. Ve hepsi için hep birlikte bir Fatiha okuyalım.
Sevgili gençler, çoğunuz 1990'ların sonunda ve 2000'lerin başında doğdunuz. Eğer talih başka türlü şekillenseydi ve bundan 100 sene önce doğsaydınız, burada savaşacak olanlar sizler olacaktınız. Evet, 100 sene sonra doğdunuz, 110 sene sonra doğdunuz ama bu sizin 57. alay gibi ve 57. alay ruhuyla savaşmayacağınız, mücadele etmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Aksine saldırı devam ediyor. Türk yurduna saldırı bu sefer zırhlılarla değil, dedelerimizin bize bıraktığı topraklar örtülü istilacılar tarafından işgal edilmek isteniyor ve siz de şimdi bu aziz vatanı bu istilaya karşı savunmak zorundasınız. Evet, savaş devam ediyor. Atatürk'e saldırılar devam ediyor. Atatürk'ün ordusuna saldırılar devam ediyor. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne saldırılar devam ediyor. İçeriden ve dışarıdan devam ediyor. Atatürk'ün öngördüğü gibi dahili ve harici düşmanlar ülkemize, milletimize saldırmaya devam ediyorlar. Bu sefer zırhlılarıyla gelmiyorlar. Kiralık Yunan ordusuyla gelmiyorlar. Ermeni çeteleriyle gelmiyorlar. Ama kavimler göçüyle geliyorlar. Şehirlerimizde güven içinde değiliz. Kendi ülkemizde adeta korkuyu satın alıyoruz. Huzursuzluğu satın alıyoruz. Kendi şehirlerimizde, kendi mahallelerimizde güven içinde yürüyemiyoruz, sokağa çıkamıyoruz ve bütün bunlar içinde her yıl 11 milyar dolar para ödüyoruz. Bir örtülü işgali yaşıyoruz. Ülkemiz işgal edilirken devletimizde tarikatlar ve cemaatler arasında pay ediliyor, onlara peşkeş çekiliyor. Türk milletinin 1923'ten bu yana dişinden, tırnağından arttırarak inşa ettiği bütün zenginlikler, fabrikalar, limanlar tek tek satılıyor, peşkeş çekiliyor. Artık satacak fabrika, satacak liman kalmadı. Şimdi vatandaşlık satılıyor ve en son Belçika büyüklüğünde devlet arazisi, Türk toprağı, bedeli kanla ödenen toprak Amerikan dolarıyla Araplara satılıyor. Yani savaş devam ediyor. Atatürk'ün kurduğu devleti yıkmak için saldırılar devam ediyor. Ve biz de söz veriyoruz.
57. alaya söz veriyoruz. Çanakkale şehitlerine söz veriyoruz. İstiklal Harbi şehitlerine ve gazilerine söz veriyoruz. Kurduğunuz devleti yaşatmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sevgili gençler, üzgün olduğunuzu, kızgın olduğunuzu biliyorum. Üzgün olmakta haklısınız, kızgın olmakta haklısınız. Bir kısmınızın, büyük bir kısmınızın da umutsuz olduğunu biliyorum. Umutsuz olmakta haklı değilsiniz. Umutsuz olmaya hakkınız yok. Eğer Atatürk'ü gerçekten seviyor, Atatürk'e gerçekten inanıyorsanız umudunuzu yitirmeye hakkınız yok. Çünkü umutsuz durum yoktur. Umutsuz insan vardır. Ve Atatürk'e inanan gençlik, Atatürk'ün mücadelesini veren gençlik umutsuz olamaz, muhakkak kazanacaktır. Onun için asla mücadeleden vazgeçmeyin. Mücadeleden vazgeçmeyi aklınızdan geçirmeyin. Bugün zor şartlardayız. Zor şartlarda mücadele ediyoruz. Ama bu devleti kuranlar bizim yaşadığımız şartlardan çok daha zorlarıyla karşı karşıya geldiler ve onları aştılar. Eğer onlara layık olacaksak onların bize bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet yaşatmak için mücadele edeceğiz. Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Üstelik sevgili gençler, kısa bir tarih turu yapalım şimdi sizle. Neden umutsuz olmamıza gerek yok? Hepinizin gayet iyi anlayacağını düşünüyorum. 1801'e gidelim. 1801 19. yüzyılın ilk yılı. Ve artık Osmanlı Devleti yıkılma yüzyılına girmiş. İlber Ortaylı imparatorluğun en uzun yüzyılı diyor 19. yüzyıl için. Bu yüzyılda Kafkaslardan ve Balkanlardan 5 milyon Türk Anadolu'ya geri çekilmek zorunda kalıyor. 5 milyon Türk de 1821-1921 arasında tarihin en uzun soykırımında hayatlarını yitiriyorlar. 1901'e gelelim. 1901, 20. yüzyılın ilk senesi. Mondros mütarekesine 17 sene kalmış. 10 sene sonra
Balkan Savaşı'nı kaybediyoruz ve Rumeli elimizden çıkıyor. Ve sonra İstiklal Harbi öncesinde İngilizler, Türkler Asya'nın Kızılderilileridir ve akıbetleri de onlar gibi olacaktır diyerek Türk milletini tarihten silmek için son darbeyi vurmaya hazırlanıyorlar. Şimdi size 2 tane yüzyılın başını anlattım. Ama 1923'te Cumhuriyetimizi kuruyoruz. Cumhuriyet Türk milleti için ikinci bir Ergenekon oluyor. 1071'den 1922'ye kadar kesintisiz yüzlerce yıl süren savaştan sonra harap ve bitap düşmüş Türk milleti ilk kez yaralarını sarmak ve ayağa kalkmak için fırsat buluyor. Bu süreyi de bütün eksiklerine rağmen oldukça iyi geçiriyoruz. 1939'da Hatay ana vatana katılıyor. 1974'te Kıbrıs'ta bir Türk devleti kuracak barış harekatını yapıyoruz ve KKTC'yi kuruyoruz. Şimdi gelelim 2001'e, 21. yüzyılın ilk senesine. Artık dünyada 7 tane Türk devleti var. Sovyetler Birliği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1933'te öngördüğü gibi yıkılmış. Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan bağımsızlıklarına kavuşmuşlar. Ve bu ülkelerin genç subay adayları Ankara'da Harp Okulu'nda eğitim görmeye başlamışlar. Evet, 2002'de ama bir talihsizlik oluyor. Onun hepimiz farkındayız, değil mi? Evet. Evet. 2023 Cumhuriyet'in 100. yılına girdik arkadaşlar. Ve son 20 senede yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen Cumhuriyetimizin maruz kaldığı bütün iç ve dış saldırılara rağmen hala dik ayakta durduğunu görüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anıtkabir'de yattığı yerde bu ülkeyi yönettiğini zannedenlerden çok daha güçlü. Onun için sevgili gençler, umudunuzu yitirmeyin. Bu yaşananları aşacağız. Türk devleti geri gelecek. 13 milyon sığınmacı ve kaçak vatanlarına muhakkak geri dönecek. Sokaklarımız tekrar güven içerisinde olacak. Ve
emperyalizmin yapmış olduğu bu saldırı nasıl Yunan ordusu denize döküldüyse yine Türk milletinin zaferiyle bitecek. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun ve hepinizi sevgili arkadaşlar, hepinizi 28 Ağustos'ta İnebolu'dan başlatacağımız ve Ankara'ya kadar devam edecek olan İstiklal Yolu 100. yıl yürüyüşüne davet ediyorum. 300 kilometre yürüyeceğiz. Bunun 2 günlük devreleri olacak. Takip edebilirsiniz. İstediğiniz aşamasında gelip katılabilirsiniz. Biliyorsunuz birileri aziz Cumhuriyetimizin 100. yılını adeta unutturmak istiyor. Hayır, unutmayacağız. Unutturtmayacağız. 100. yılı şanla, şerefle kutlayacağız. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Genel Başkanım. Şöyle bir tek selfie'nizi alabilir miyiz katılımcılarla birlikte? Sahnenin şurasında durursak Sayın Genel Başkanım. Evet, fazla da gitmeyelim. Bir de ikimizi alın. Tamam, tek alalım. Türk'üm diyene ne?